Yolun sonu geldi. Rota değişikliği kaçınılmaz. Dünya, İkinci Dünya Savaşı sonrasının kural temelli sözde uluslararası sisteminin son demlerini yaşamaktadır. Bu sistem, Bretton Woods, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, IMF ve NATO gibi yapılarla Amerikan hegemonyasını kurumsallaştırırken, 1990 sonrası dönem tek kutuplu liberal kapitalist düzenin tam anlamıyla tahakküm kurduğu bir sürece dönüşmüştü. 11 Eylül 2001 sonrası tek kutuplu düzen, küreselci finans kapitalin emrindeki Amerika Birleşik Devletleri neokon ve Siyonistlerinin yönetiminde Avrupa, Batı Asya ve Afrika'da harita değişikliklerine, dolayısıyla jeopolitiğin değişimine odaklandı. Bir nevi pasif 3. Dünya Savaşı bu tarihten sonra resmen başlamış oldu. İsrail çevresinde Irak, Libya, Lübnan, Suriye başta olmak üzere pek çok ülke balkanizasyonla parçalanıp her geçen gün genişleyen bir güvenlik kuşağı yaratılırken Avrupa'da NATO'nun üye sayısı 16'dan 32'ye çıkarıldı. Amerika Birleşik Devletleri ve kolektif Batı'nın Soğuk Savaş sonrası birlikte hareket etmesi gerçekte yeni sömürgecilik döneminin kapılarını açtı. Demokrasi ihracı, insan hakları ihlali, kitle imha silahlarına sahiplik gibi suçlamalarla doğal kaynaklara sahip devletler, aynı zamanda İsrail karşıtı olan devletler çökertildi. Afganistan, Irak, Libya, Suriye, Sudan, Somali, Lübnan en tipik örneklerdir. Yeni sömürge düzenine Çin ve Rusya'nın birlikte hareket ederek karşı çıkması yepyeni bir dönemi başlattı. Önce İsrail politikası. Kısacası bir zamanlar Pax Americana altında dünyaya kural ve düzen ihraç eden Amerika Birleşik Devletleri jeopolitik önceliklerinde özellikle 1973 Yom Kippur Savaşı sonrasında uyguladığı dış politika gereği zaten kısmi öncelik verdiği İsrail'i bu kez tamamen öne çıkardı ve ileri karakolu yaptı. Bunun ana nedeni Amerika Birleşik Devletleri'nde Yahudi sermayesi ile Siyonist politikanın neokonlar üzerinden buluşmasının tarihte örneği görülmemiş şekilde gerçekleşmesiydi. AIPAC ile Mossad kontrolündeki Epstein dosyaları gibi şantaj dosyaları ve Amerikan senatörleri ve kongre üyelerine verilen rüşvetler bu süreçte büyük rol oynadı. Bu durum 1. Trump döneminde hızlandı. Kudüs'ün İsrail başkenti yapılması ya da İran'la imzalanan Joint Comprehensive Plan of Action anlaşmasının iptali bu dönemde yaşandı. Sonraki Biden döneminde Ukrayna Savaşı'nın çıkmasına rağmen İsrail'in kökten dinci hükümetinin 7 Ekim 2023 saldırıları sonrası Gazze'de tarihte eşi benzeri görülmemiş büyük bir vahşetin başlatılması ve Gazze'yi haritadan silme gayretleri aynı dönemde yaşandı. Biden'ın son döneminde maalesef Türkiye'nin de büyük desteğiyle Suriye rejiminin çökmesi İsrail'e en büyük armağan oldu. Suriye hava sahası İran'a en kısa yoldan erişmek için açılmış oldu. İkinci Trump dönemi. 20 Ocak 2025'te Trump tüm savaşları sona erdirme vaadiyle iktidara gelmiş olsa da o da küreselci finans kapitalin emrindeki Siyonist neokonlara dayanamadı. Gazze'de soykırıma devam edildi. İsrail, özellikle Netanyahu, 2023 sonundan itibaren Ukrayna'da tükenen Amerika Birleşik Devletleri gücünü görmüş ve Amerika Birleşik Devletleri Asya-Pasifik cepheye yönelmeden tükenmekte olan bu gücü İsrail'in jeopolitik amaçları için kullanmaya zorlamıştır. Suriye'nin çökmüş olmasının moral ve stratejik üstünlüğüyle Netanyahu 6 ay sonra aynı senaryoyu İran için devreye sokmuştur. Burada amaç nükleer silahların önlenmesi değil, İran'da iç ayaklanma başlatarak rejim değişikliği ve sonunda aynı Suriye'de olduğu gibi ülkenin parçalanarak küresel finans kapitalin ve Amerikan-İsrail jeopolitiğinin emrine sokulmasıdır. 7 Ekim 2023 Hamas baskını bu amaç için kullanılmıştır. İsrail gerçekte sömürge kuran Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'nın yerleştikleri topraklarda uyguladığı politikaları uygulamaktadır. Filistin'e yerleşmiş ve yerli halkı aradan geçen 10 yıllarda baskı altında tutmuş
ve bugün gelinen son aşamada artık tamamen yok etme kararlılığına geçmiştir. İsrail'in suikast stratejisi sonucu gerilen İran-İsrail ilişkileri 2024 Nisan ve Ekim aylarında kısıtlı füze angajmanlarına neden olmuşsa da İsrail'in 13 Haziran 2025 İran saldırısı bu süreçte son hamle olmuştur. Netanyahu hükümeti Amerika Birleşik Devletleri halkına tarihinin en büyük emrivakisini yapmıştır. Amerikan halkı büyük bir çoğunlukla savaş istemediği halde yeni bir savaş cephesi açılmış ve MAGA olduğunu iddia eden Amerika Birleşik Devletleri hükümeti Siyonist neokonların, daha doğrusu küreselci finans kapitalin arzu ettiği sürekli savaşlar paradigmasına geri dönmüştür. Artık Trump ve ekibinin önce Amerika tezi sona ermiştir. İsrail bu savaşta o kadar ileri gitmiştir ki uluslararası hukukun nükleer tesislere saldırıyı kesinlikle yasaklamasına rağmen sorumsuzca nükleer serpinti tehdidini göz ardı ederek Natanz ve daha sonra Arak nükleer tesislerine saldırmış ve tüm çevre ülkeleri tehlikeye atmıştır. Bu süreç yaşanırken Trump'ın artık tamamen İsrail kontrolüne girdiği görülmektedir. İran-İsrail çatışmasının güncel sonuçları. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle 13 Haziran saldırılarını başlattığında İran'da ciddi bir halk ayaklanması başlayacağını bekliyordu. İlk saatlerde asimetrik taktikler ile önde gelen asker ve sivil yöneticileri, bilim adamlarını öldürerek İran hava savunma sistemine ciddi zarar vererek stratejik sürpriz sağladı. İran komuta kontrol sisteminin çökertilerek füze envanterinin kullanılmasının ciddi şekilde örseleneceğini, Arap ülkelerine karşı elde ettiği bu başarının Farsi devlet üzerinde aynı etkiyi sağlayacağını hesapladı. Ancak İran 16 saat içinde ilk şoku atlatarak önceden planlandığı ortaya çıkan bir taktik ile önce ucuz ve kısa menzilli drone ve füzeler, daha sonra orta menzilli füzeler ve son aşamada en gelişmiş hipersonik ve balistik füzeler olmak üzere İsrail'in karşı kuvvet ve karşı değer hedeflerini kademeli şekilde vurmaya başladı. İsrail 2024 Nisan ve Ekim saldırılarında çok yoğun şekilde Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa ve Ürdün uçakları ile savaş gemileri füze savunma görevlerinde kullanılmıştı. Bu kez İsrail, Amerikan deniz gücünün sadece Arap Denizi'nde mevcut 5 adet Aegis muhribinin desteğinde saldırılarını başlattı. Bu gemilerin de katkısının ne olduğu tam bilinmiyor. Zira Amerika Birleşik Devletleri donanması Yemenli Husilere karşı 2025 Mart ayından itibaren yürüttüğü saldırılarda çok sayıda değerli hava savunma mühimmatı kullanmış ve elde edilen askeri başarı maliyetin çok altında kaldığından harekatı sonlandırmıştı. Yani Amerika Birleşik Devletleri aslında Aegis sınıfı gemilerde mevcut çok pahalı füze savunma sistemlerini kısıtlı kullanmaya başladı. Bu durumda İsrail'e yardım etmeleri de kısıtlanmış oluyor. Bir hafta sonunda görüldü ki İran'ın füzeleri ve dronları İsrail'e ciddi hasar veriyor. İran füzeler üzerinden bir yıpratma savaşı yürütüyor. Bu süreçte İsrail'in bütünleşik hava savunma sistemi ve son halkası olan 140 kilometrekarelik bir alanı koruyan demir kubbe sistemi doyuma ulaşınca tam başarılı olamıyor. Halbuki İsrail, İran üzerinde hava üstünlüğünü sağlayıp halkta moral çöküntü yaratarak İran'da halk ayaklanmasının başlanmasını bekliyordu. Aksine Molla rejiminin aleyhinde olanlar bile bu saldırılar üzerine devletin yanına geçti. Eğer İran geçmişte Çin veya Rusya'dan modern savaş uçakları tedarik etmiş olsaydı bugün çok daha güçlü durumda olurdu. Ancak bu haliyle bile elindeki füze stokları ve füze üretim yeteneği sayesinde her zaman kısa süreli şok savaşlar kazanmaya alışmış İsrail'e ciddi direnç gösteriyor. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'nin yardımına muhtaç bir hale gelmiş durumda. Beklemeye tahammülü yok. Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa taraf olması. Amerika Birleşik Devletleri 22 Haziran 2025 günü yani İsrail'in ilk saldırısından 9 gün sonra Pasifik ve Atlantik donanmalarından intikal etmesi beklenen
2 ayrı uçak gemisi darbe grubu Arap Denizi ve Akdeniz'e gelmeden Fardov'a 5-6 GBU-57 sığınak bombası ile İsfahan ve Natans'a 30 Tomahawk füzesi attı. Bu saldırı Amerikan Kongresi'nin onayı olmadan icra edildi. Nükleer tesislere askeri saldırı uluslararası hukukta yasak olmasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri bu ciddi kuralsızlığı gerçekleştirdi. O nedenle süreç tamamen Trump ve dolaylı olarak Netanyahu'nun siyasi iradesi altında gerçekleşmiş görünüyor. Bu satırlar yazılırken Amerika Birleşik Devletleri tarafından henüz hasar değerlendirmesi yapılmamıştı. Herhangi bir kirlenme henüz rapor edilmedi. Ancak İran'ın nükleer programının uzun bir süre geriye itildiği İsrail tarafından iddia ediliyor. İran bu saldırı sonrası Amerikan hedefleri artık meşru hedefimizdir ve nükleer programa uluslararası hukuktan doğan haklar paralelinde devam edeceğiz dedi. Şimdi İran'ın tepkisi bekleniyor. İran bu aşamadan sonra çok düşük olasılıklı da olsa geri adım atıp müzakerelere geri dönebilir. Ancak bu seçeneğin yerine büyük bir olasılıkla tırmanmayı arttırabilir. Bu olursa İsrail'le savaşa devam etmek ve bu çerçevede bölgedeki Amerikan hedeflerini vurmak, Hürmüz'ü kapatmak ve GCC ülkelerindeki yani Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri olan Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde petrol, doğalgaz üretim tesislerine saldırı düzenlemek gibi askeri seçenekleri düşünebilir. Bu yönüyle İsrail-İran savaşı Amerika Birleşik Devletleri'nin fiilen taraf olmasıyla artık sadece bir bölgesel çatışma değil, küresel güç dengelerini belirleyecek bir test sahasına dönüşmüş durumdadır. Bu saldırılar Trump için büyük bir kumar oldu. Şu andan sonra bu saldırılarla Amerika Birleşik Devletleri artık fiilen Batı Asya'da savaşan taraf oldu. İran'ın elindeki füze stokları ve Hürmüz'ü kapayacak deniz kuvvetleri unsurları söz konusu 13 tonluk bombalar ve 30 Tomahawk füzesiyle yok olmadı. İran'ın nükleer programı geriye itilmiş olabilir. Ancak savaşa devam azim ve iradesinin yok edilmesi pek kolay değil. Tepki verilmemesi geçici barış sağlar gibi görünse de rejim değişikliği sürecini güçlendirir. O nedenle İran savaşa devam kararı alabilir. Gazze'de yaşanan soykırım devam ederken İran'a yapılan bu saldırı kolektif Batı hükümetleri dışında Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail aleyhine de kamuoyu oluşturacaktır. Amerika Birleşik Devletleri geçmiş savaşlarda sürekli bombardıman ile hiçbir zaman bir sonuç alamadı. Bu kez durum daha da zor. Halihazırda Türkiye saatiyle 22 Haziran 06.00 gibi 50 büyük tankerin alışılmışın dışında Hürmüz Boğazı'ndan geçmek üzere biriktiğine bakılırsa yakın zamanda Hürmüz'ün kapanabileceği tahmininde bulunabiliriz. Uzmanlar bu durumun petrol varil fiyatlarını 200 dolara kadar çıkarabileceğini belirtiyor. Amerika Birleşik Devletleri bu saldırı ile Pandora'nın kutusunu açtı. İran kolay kolay geri adım atmayacaktır. Bu süreçte bölgedeki Irak ve Yemen gibi müttefiklerinin Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail karşıtlığı dramatik şekilde artacaktır. Bu durum ayrıca Rusya ve Çin'in küresel jeopolitik duruşunda Amerika Birleşik Devletleri karşıtlığını üst seviyeye taşıyacak ve gerek Ukrayna gerekse Tayvan Boğazı'nda yaşanacak senaryolar Amerikan çıkarlarını oldukça zorlayacak konuma getirecektir. Yeni jeopolitik bloklaşma. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırılarıyla Ukrayna-Rusya savaşında son 3 yılda zaten dengesiz ve kırılgan bir hale dönüşen küresel, kıtasal, bölgesel barış ve istikrar ortamı derinleşerek çok katmanlı bir krize dönüşmüş durumda. Nasıl ki Ukrayna-Rusya savaşında aslında NATO ile Rusya savaşmış ise bu kez de İsrail-İran çatışması üzerinden Amerika Birleşik Devletleri-İran çatışması teşvik edildi ve gerçekleşti. Bu krizde Çin ve Rusya doğrudan müdahale etmeden diğer müdahale araçlarıyla yani istihbarat, ekonomi, donanma varlığı ve diplomasiyle asimetrik denge kurmaya çalışıyor.
Ukrayna-Rusya savaşı üzerinden Amerikan hegemonyasına alternatif bir direniş ekseni kurulmuş durumdayken, şimdi bu eksen İran üzerinden farklı bir boyuta taşınıyor. Bugün BRICS söz konusu eksenin omurgasını teşkil ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ise BRICS içindeki dayanışmayı ve birlikteliği kırmak için her türlü fırsatı değerlendiriyor. Örneğin Hindistan şimdiden Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail yanına geçmiş görünüyor. Ancak buna Rusya'nın tepkisi mutlaka olacaktır. İsrailli teknisyenlerin geçen ayın Pakistan-Hindistan savaşında Hindistan SİHA'larını kullanmalarının ve askeri destek sağlamalarının Pakistan tarafından unutulmadığını görüyoruz. Diğer yandan Çin ve kısmen Rusya uydu ve istihbarat paylaşımı ile ekonomik ambargo, bypass sistemleri, donanma varlığı, elektronik harp ve siber destek gibi alanlarda İran'a yardım ediyor. Kaçınılmaz şekilde bir direniş gösterilmediği takdirde sıranın kendisine geleceğini görebilen, başta Rusya, Çin ve Kuzey Kore gibi ülkeler jeopolitik bloklaşmada İran'la yan yana geliyor. Küresel finans kapital yapı ise savaşların devamı için kendisine ucuz kan ararken aynı zamanda savaşlar ve yıkımlar üzerinden yeni fırsatlar yaratıyor ve postmodern sömürgecilik maceralarını teşvik ediyor. Türkiye ne yapmalı? Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail kontrolündeki neokon ve siyonist çevreleriyle küresel finans kapital oligarşisinin sürekli savaş paradigması, Amerika Birleşik Devletleri'nin 22 Haziran saldırısı ile yeni bir cepheyi açtı. Bu cephe insanlığa kan ve gözyaşı getirecektir. Türkiye bu aşamadan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik savaş sürecine ortak olmamak için kürecik radarını kapatmalı ve NATO'ya tahsisli unsurlarının harekat kontrolünü milli kontrole almalıdır. Büyük bir enerji krizine karşı Rusya'dan petrol ithalatının artışı için tedbirleri yürürlüğe koymalıdır. Türkiye, Ukrayna-Rusya ve İran-İsrail çatışmalarından dersler çıkararak jeopolitikten askeri teknolojik alana kadar acil önlemler almalıdır. Öncelikle Suriye düştükten sonra Türkiye artık İsrail ve ona hükmeden küreselci finans kapital oligarşik yapı ile komşudur. Bu yapının emrinde Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri, İsrail ve NATO'da vardır. Türkiye'nin NATO üyeliği Türkiye'nin savaşa sürüklenerek finans kapitalin kurbanı olmasına mani olmaz. Aksine içimize kadar giren yapılanması sayesinde Doğu Akdeniz, Ege, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güneydoğu Anadolu'da hayati çıkarlarımız söz konusu olup savaşa zorlandığımız anda tüm gücüyle karşımızda olur. FETÖ yapılanması ile 15 Temmuz FETÖ kalkışmasında NATO ve sözde müttefiklerimizin rolü unutulmamalıdır. Bu kalkışmanın Mart 2016'da başarıyla sonuçlanan Hendek Savaşları sonrası gerçekleştiği dikkatlerden kaçmamalıdır. Diğer yandan NATO'nun 5. maddesi artık birçok başkentte bir güvence değil, bir varsayım olarak görülmektedir. Ukrayna örneğinde olduğu gibi üyelik dışında kalan bir ülkeye doğrudan müdahale edilmemiş, ancak üyeler üzerindeki caydırıcılık da zayıflamıştır. Bugün İsrail'in Türkiye'ye karşı açık tehditler savurmasına rağmen herhangi bir NATO refleksi yoktur. Ya da Trump, Danimarka'nın Grönland adasında gerekirse askeri seçenek kullanırım demesine rağmen tek bir kınama yoktur. Türkiye'nin Ukrayna-Rusya krizinde Montreux Sözleşmesi sayesinde aktif tarafsızlığını koruması NATO üyeliğine rağmen önemli bir kazanımdır. Ancak bu süreçte Ukrayna'ya SİHA satışı ve hava kuvvetlerinin Karadeniz üzerinde Rusya karşıtı NATO tatbikatlarına katılması son derece yanlış olmuştur. Diğer yandan Suriye'nin devlet olarak çöküşüne İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere ile hareket ederek destek vermemiz jeopolitik intihar olmuştur. Nitekim güneyimizde denize çıkışı olan bir kukla Kürt devletinin kurulmasının kapısını aralayan bu sürece ve aynı zamanda İsrail'in İran saldırısında Suriye hava sahasını sınırsız kullanmasına
bir nevi dolaylı destek olunmuştur. 21 Haziran 2025'te SDG sözde komutanının Suriye'deki Kürt güçlerin Suriye milli kontrolünde değil, kendi kontrollerinde olduğunu deklare etmesi gelinen durumu özetlemektedir. Günümüzde finansal baskı altındaki Türkiye'nin kendi çıkarları aleyhine olan söz konusu çok ciddi hatalarına rağmen kolektif Batı bir türlü tatmin olmazken doğuda da Türkiye güvenilmez bir devlet olarak öne çıkıyor. Güneyimizde, Irak'ta 90'lı ve 2000'li yılların başında yaptığımız hatalar sonucu Irak'ta Kürt özerk bölgesi kuruldu. İsrail savaş uçakları İran'a saldırırken bu bölgeyi de yoğun olarak kullandı. Bu kapsamda Kürecik radarının faaliyetlerine ara vermediğimiz ve Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı üzerinden İsrail'e petrol sevki devam ettiği sürece Batı'yı tatmin edebiliriz. Ancak gerçekler de ısrarla ortaya çıkmaya devam eder. Bu durum Türkiye'yi hem Batı'da hem Doğu'da güvensiz bir ortak haline getiriyor. Halbuki İran'ın İsrail karşısında direnmesi aynı zamanda Türkiye'nin de bağımsız varlığını koruması açısından çok önemlidir. Düşen bir İran, Türkiye'nin doğudan emperyalizm tarafından kuşatılmasının yolunu açar. İçinde bulunduğumuz kuşatma yalnızca askeri yığınaklar ya da üsler zinciri üzerinden değil, aynı zamanda Türkiye'nin jeopolitik reflekslerinin devre dışı bırakıldığı bir sessiz çevreleme ile yürütülmektedir. Güneyden İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri üçlüsünün oluşturduğu eksen ve Suriye'de YPG varlığı, Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'nin derinleşen varlığı, Batı'da Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan uyumu ve Doğu'da İran'da oluşacak belirsizlik, Türkiye'yi çevreleyen bu stratejik kuşatmanın 4 temel eksenini oluşturuyor. Bu tabloya ancak sahadaki hamlelerle cevap verilir. Cevap vermediğimiz her an caydırmamız düşmektedir. Türkiye halen güneyde Suriye üzerinden İsrail, Kıbrıs'ta Amerika Birleşik Devletleri, kuzeyde NATO baskısı, doğuda PKK koridoru, batıda Fransa ve Yunanistan tarafından kuşatılmıştır. Türkiye bu kuşatmaya Mavi Vatan doktriniyle cevap vermelidir. Türkiye'nin NATO'daki konumu bağımsız dış politika hamleleri nedeniyle sorgulanabilir. Ancak Türkiye'nin stratejik konumu NATO'nun Türkiye ile çalışmaya son vermesini neredeyse imkansız hale getirdiğinden Türkiye'nin NATO içinde özerk bir politika izlemesi ittifak içinde yeni dengelerin oluşmasına neden olabilir. Bu çerçevede Türkiye'nin Çin'le ekonomik bağlarını güçlendirmesi, Rusya ve İran'la daha yakın ilişkiler kurarak Avrasya bloğunu desteklemesi çok önemlidir. Türkiye'nin savunma sanayindeki başarısı Pakistan, Malezya ve Endonezya gibi Asya ülkeleriyle askeri işbirliğini arttırabilir. Türkiye'nin Orta Asya'da etkisini arttırması Türk devletleriyle yani Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan ile daha güçlü bir siyasi, ekonomik ve askeri ittifak doğurabilir. Türk Devletleri Teşkilatı ekonomik entegrasyon ve ortak güvenlik politikalarına dönüşebilir. Bu ittifak Rusya ve Çin'i rahatsız ederek bölgesel dinamikleri değiştirebilir. Türkiye, Arap Denizi, Akdeniz ve Basra Körfezi'nde başı büyük belaya girecek Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in karşı karşıya kalacağı kritik durumda Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Güney Kıbrıs karşısında yeni hamleler yapmalıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Monaco modeline geçilerek dışişleri ve savunma sorumluluğu Ankara'ya devredilmeli, adada süratle deniz ve hava üsleri kurulmalıdır. Bu arada Kıbrıs Adası batısında kıta sahanlığımızın en güney ve en batı sektörlerinde sismik ve sondaj faaliyetlerine başlanmalı, Libya'ya kendi münhasır ekonomik bölge sahası içinde yaşanan Yunan haydutluğuna karşı fiili destek verilmelidir. İsrail basını Türkiye'yi olası son hedef olarak açıkça televizyon ekranlarında telaffuz etmesine rağmen
Ankara'nın sessiz kalması stratejik karar mekanizmalarındaki suskunlukla ilgilidir. Savunma planları ve hava savunma entegrasyonu ve entegrasyon eksikliği gibi yapısal sorunların yanında karşılıklı caydırıcılığı sağlayacak bir son silah seçeneğinin olmaması Türkiye'yi hem psikolojik hem stratejik olarak savunmasız göstermektedir. Türkiye, bağımsız bir nükleer caydırıcılık doktrini geliştirebilecek durumda değilken, en önemli caydırma denizaltı filomuzun güçlenmesi ve milli torpido Akya'nın seri üretiminin hızlanmasıyla sağlanabilir. Türkiye, denizaltı filosunun yaratacağı stratejik etkiyi Doğu Akdeniz'de yerel deniz kontrolü sağlayarak etkinlikle kullanabilir. Bu filomuzun gemi sayısı hızla arttırılmalıdır. Benzer şekilde Doğu Akdeniz hava sahasında ve milli hava sahamızda kısa, orta ve uzun menzilli hava savunma sistemleri süratle tamamlanmalı, uzun menzilli hipersonik füze teknolojisine derhal geçilmelidir. Tüm bu gelişmeler Mavi Vatan doktrini altında denizin altında daha derine, havada daha yükseklere ve karada uzun menzilli güç intikalinde daha uzaklara odaklanma ile başarılmalıdır. Unutmamak gerekir ki, Türkiye'nin yarımada devleti olarak savunması denizden ve uzaktan başlar. Bu kapsamda hatırlatalım. Doktrinsizlik son derece tehlikeli bir sessizliktir. Cem Gürdeniz. Mavi vatan rehberimiz, ufuklara koşuyoruz. Yüreğimiz bayrak açtı, yar